Bir ayar yapmam gerekiyor. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet, evet, evet. Her şey yolunda mı arkadaşlar? Biraz erken başladık bugün canlı yayına. Bekliyorum sizleri. E, Gelmenizi bekliyorum. Konuşacağımız birbirine ilginç konular var arkadaşlar. Magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşalım, olur mu bugün? Hepsini. Hepsini. Hepsini konuşalım dostlar. Bekliyorum sizleri. Yayına katılmanızı bekliyorum. Evet, kimler geldi? Birbirinden ilginç haberler. Bakalım Sinem Yıldız ne demiş? Sinem Yıldız ne demiş? Evet, evet, evet. Şöyle şurayı da açalım. Peki arkadaşlar. Evet. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Kenan İmirzalıoğlu'nu da konuşacağız. Ee, Rütük'le ilgili bir gelişme var. Onu da konuşacağız. Eşref Rüya ile ilgili bir haberimiz var. Hepsini konuşalım arkadaşlar. Hı hı, hı hı. Şuna bakıyorum. Bir dizi iptal edildi. O konuda bilgi vereceğim. Selahattin Paşalı ile eşiyle ilgili bir gelişme var. Boşanıyorlardı, ayrılıyorlardı. Ne oldu en son? Durum nedir? Onu konuşacağız. Peki Ezgi Molu'ya bakalım, Ebru Gündeş'e bakalım. Ebru Şahin, Cedi Osman ne demiş? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu da konuşalım. Hoş geldiniz. Evet, Mizgin soruyor ne zaman Onur Akay ile İpek Hanım'la canlı yayın var? İstiyoruz canlı yayın yapmayı arkadaşlar. İstiyoruz. Biraz daha vakit var. İyi yayınlar diyor Aykut. Teşekkür ederim. Ee, Gülseren, Gülseren iyi yayınlar diyor. Sağ ol canım. Vildan, teşekkür ederim. Vildan da iyi yayınlar diyor. Evet, arkadaşların yayına gelmesini bekliyorum. Gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğen yaparsanız mutlu olurum. Abone olarak izlerseniz daha çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, evet. Yayına gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Nuray Sayarı ünlü astrolog 55 yaşında hamile kalması ne kadar enteresan değil mi arkadaşlar? 55 yaşında ikiz bebek bekliyor. Nuray Sayarı ünlü astrolog. Ee, Kadınlar için yani 40 yaşından sonrası risktir. Hamile kalmak çok zordur. Ancak bu konuda Nuray Sayarı bir e, mucize gerçekleştirdi. Ünlü astrolog 55 yaşında, biliyorsunuz geçen sene evlenmişti ve Almanya'da yaşayan bir iş adamıyla evlenmişti. Almanya'ya yerleşmişti. 55 yaşında bebek beklediğini öğrendi. Allah ol der ve olur sözleriyle paylaştı Nuray Sayarı bu sevincini, bu güzel haberi. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Kün fe yekün diye paylaştı. 15 Ağustos 2025'te evlenmişti ve Ahmet Destan kocasının ismi. Sade bir tören yerine gösterişli bir düğün tercih etmişti Sayarı. İddialı gelinliği de uzun süre kabarıktı gelinliği ve değişik bir tarzdı. Çok da göz alıcı bir modeldi ve çok konuşulmuştu. Evet, ilk evliliğinden iki çocuğu var Nuray Sayarı'nın. Şimdi Allah izin verirse ikiz bebekleri olunca dört çocuk sahibi olmuş olacak. Yeni eşinden de ikiz çocuk bekliyor. Peki arkadaşlar, Allah olmayana versin. Allah çok isteyenlere de versin. Allah uğraşıp da bebek yapmak için, tüp bebek yapmak için çabalayan, evini satan, arabasını, arsasını satan,
bu yolda büyük, eee, zaman, büyük para harcayan, Allah'tan çocuk isteyen herkese bebek versin diyelim dostlar. Mesajlarınıza göz atayım. Zemine Allah istese her şey olur diyor. Arjantin'den merhaba diyor. Patricia. Hola. Hola Patricia desde Arjantin. User bana selam verdi. Peki. Herkese merhaba diyor Patricia Arjantin'den. Evet arkadaşlar. Şöyle şu ayrıntıya da bir göz atmam gerekiyor. Evet. Şuraya da şöyle şey ettikten sonra. Bu arada Melike Şahin'in de hamilelik haberini sahneden verdiğini dün paylaşmıştım. Okumuşsunuzdur. Şarkıcı Melike Şahin de konserinde, İstanbul konserinde karnını tutarak e, şarkı söylüyor ve o sırada seyircilerle sohbete başlıyor. Hamile olduğunu söyleyiveriyor. Karnını, şiş karnını tutunca, öne çıkarınca bol elbisenin altından bastırarak elbisenin o kısmını karnını belli edecek şekilde tutarak konuşmaya başlayınca seyircilerden çığlıklar yükseliyor, alkışlar yükseliyor. O da bu mutluluğa, hamilelik mutluluğuna erişen bir ünlü Melike Şahin ve Bir Sen, Bir Ben, Bir de Bebek şarkısını söylemeye başlıyor. Şarkıcı İzel'in Bebek şarkısını yeniden yorumluyor. O sırada karnını tutuyor ve insanlar çığlık atarak onu alkışlıyorlar. Biliyorsunuz 3 sene evvel evlenmişti. Sedat Arpalık, iş insanı Sedat Arpalık'la evlenmişti. 37 yaşında Melike Şahin. Kocası da 45 yaşında. İnşallah o da mutluluğuna, çocuğuna kavuşur. Ebru Şahin ve Cedi Osman. Ebru Şahin beğenilen, sevilen bir oyuncu. Cedi Osman da milli takımın çok başarılı basketbolcusu. Aynı zamanda Yunanistan'da önemli bir takımda oynuyor. NBA'de Amerika'da oynuyordu. Yunanistan'a transfer oldu biliyorsunuz. Ve Nuray Cedi Osman'la Ebru Şahin de e, çocuk konusunda çocuk konusunda onların hayranları beklenti içinde. Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz diye soruyorlar. Ebru Şahin kısmet işleri. Birazcık da zamana bırakmak gerekiyor diyelim. Çok seviyorum çocuklar ama kendi evladımız ne zaman olur? Ona şu anda bir şey diyemem diyor. Evlilikleri 4. yılında. Eşi Cedi Osman'ın fikri de soruluyor. Eşiniz ne düşünüyor bebek konusunda, çocuk konusunda? Yok, o her şekilde ikimizin ortak kararı olacak zaten diyor. Çocuk konusu diyor Ebru. Birinin ısrarıyla olacak bir şey değil bu karşılığını verdi. Yani kocam ısrar etse, istese de ben evet demeden ya da ben çok istesem de kocam evet demeden olmaz demeye getiriyor. Eee, Karar verdikleri zaman, istedikleri zaman Allah isterse olur. Onlar yaş olarak da daha gençler, daha müsaitler bir bebek sahibi olmak için eee, sadece karar vermeleri gerektiğine inanıyorlar. Allah gönüllerine göre versin inşallah. Bu arada Ebru Gündeş'in yüz gerdirme operasyonu için 10 milyon lira harcadığı konuşuluyor. 10 milyon liraya bu operasyonu yaptırdığı konuşuluyor. Yani aşağı yukarı e, 200 bin dolar civarı 200 bin dolar civarı bir para yüz gerdirme operasyonu için Ebru Gündeş'in, ama Ebru Gündeş'i daha genç, yüzünü de daha böyle dinç, daha pürüzsüz göstermiş bu gerdirme operasyonu. Kim yaptıysa iyi yapmış. Ee, Ebru Gündeş bunu ne zamandır düşünüyordu. Hep yakınlarına, çevresindekilere bir şekilde bu konuda fikirlerini soruyordu. Bize gelen bilgilere göre sonunda demek ki
böyle bir şeye karar verdi ve yaptırdı. Sonucunu ben iyi gördüm. Bilmiyorum siz Ebru Gündeş'in, son halini nasıl buldunuz? Estetik operasyon yakışmış mı, yakışmamış mı? Yorumlarda lütfen fikrinizi belirtin dostlar dedikten sonra Ezgi Mola sevilen oyuncu Ezgi Mola kiloları yüzünden çocukken zorbalığa uğradığını açıkladı. Ya ne kadar yanlış bir şey bu, ne kadar kötü bir şey. Bu çocukların çocuklara yaptığı eziyeti, Allah Allah, akran zorbalığı diye bir şey var arkadaşlar. Çok kötü ya. Çocukken kiloluymuş, tombiş bir şeymiş ve akran zorbalığına maruz kalmış. Ben diyor hayata hep pozitif bakıyorum diyor. Akran zorbalığını bu dönemde çok daha sert görüyoruz. Ben de o dönemde kalbimin kaldıramayacağı her çocuk gibi zorbalıklara maruz kalıyordum. Fiziki şakalara çok uğruyordum. Çok uğruyordum. Sonra şöyle bir şey yapmaya başladım. O bana dünya kadar büyüksün dediğinde ben ona uzay kadar büyüğüm diyordum ki gülsün bana. Ben ona belki o zaman beni sever. Kendi hayatını ve maruz kaldıklarını güzelleştirme çabası bana iyi geliyor. Üzücü bir şeyi iyi bir şeye çevirmişim. Bu hoşuma gidiyor. Kendimi her halimle göstermekten hiç çekinmedim. Ben buyum diyor. Ezgi Mola. Ezgi Mola giydiklerini de akrabalarıyla, yakınlarıyla paylaştığını söylüyor, kıyafetlerini. Aile fertleri tarafından dönüşümlü olarak kullanıldığını söylüyor. İsrafı sevmediğini. Bazıları ama kardeşlerine falan giydirmek istemez hiç kıyafetlerini. Evde kavga çıkar o yüzden. Hatta Mola, oyuncu Ezgi Mola ise e, evde herkes benim eşyalarımı kullanabilir diyor. Bizim bütün kıyafetler ailede döner. Yani çocukluğumda kuzenimden gelecek olan çantaları beklerdim, bayılırdım. Hala oradan şeyler var. Hamilelik dönemindeki daha büyük bedenlerim annemde ve mutluluktan uçuyor şu anda. Kendisine harika bir dolap yaptı benim giysilerimle. Ezgi Mola. Ve Sezen Aksu'yu methediyor. Şarkıcı Sezen Aksu için Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kadını, en iyi arkadaşı, en iyi şarkıcısı diyor. Sezen Aksu sana tapıyorum. Sezen benim canım. Hayatımdaki en özel şey müzikle olan aşkım. O yüzden de benim için çok özeldir. Sezen Aksu'nun bu yeni çıkardığı albümündeki o 9 şarkıyı ben zevkle dinliyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama mesela Kiraz Zamanı bayılıyorum. Bayıla bayıla dinliyorum. Abi dizisinde de e, Doğan'la Çağla'nın tartıştığı o müthiş sahnede alttan Kiraz Zamanı Sezen Aksu'nun sesinden çaldı. Dinlediniz mi bilmiyorum. Eğer dinlemediyseniz, izlemediyseniz o bölümü YouTube'da mutlaka en azından o sahneyi izleyin. Çok dolu dolu Afra Saraçoğlu'nun müthiş oynadığı, müthiş büyüdüğü bir sahne. Biraz sonra konuşacağız. Ezgi Mola, Esra Ruşa'nın YouTube kanalında yayınlanan Herkes Kendine Baksın isimli programda konuk olarak son zamanlarda kendisine yaptığı en büyük iyiliğin düzenli spor yapmak olduğunu söylüyor. Düzenli spor. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar düzenli spor yapmadım. Bir dönem yapıyordum, sonra bırakıyordum. Ama geçen Mayıs'tan beri yani yaklaşık bir yıldır hiç ara vermeden 4-5 gün pilates yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Sonrasında da bırakmak istemiyorum. Çünkü kendime bir söz vermiştim. Siz kendinize söz veriyor musunuz zaman zaman? Verip vazgeçmeyin ama verdiğiniz sözü uygulayın olur mu? Vazgeçince olmuyor. Çocuğumun yanında böyle daha fit, daha iyi koşturabilecek, ona iyi ayak uydurabilecek bir hale geleceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Şimdi kendime en büyük hediyeyi kendime bakarak vermeye başladım. İyi besleniyorum diyor. Beslenmek çok önemli ya. Beslenmek çok önemli. Karbonhidrat yemeyeceksiniz, kaçınacaksınız. Makarnadan, pilavın her türlüsünden, ekmekten, börekten, kaçınacaksınız tatlılardan, şekerden.
Yemeyeceksin. Zayıflamak için başka çare yok. Ben de son zamanlarda 1-2 kilo aldım. Yani arkadaşlar, fit gözükmek, zayıf olmak çok çok önemli, öyle değil mi? Şu habere bir bakayım arkadaşlar. Evet, şu habere hemen bakıyorum. Ya bu evliliklerindeki sorun çözülsün, ne olur ayrılmasınlar diyordum. Oyuncu Selahattin Paşalı ile karısı Lara Paşalı boşanacakları konuşuluyordu. Lara Paşalı'nın son paylaşımındaki detay, barışma mı var sorusunu gündeme getirdi. Barışma var. Barıştılar. Barıştılar. Eee, Bir süredir magazin gündeminde işte Selahattin Paşalı'nın oyuncu bir arkadaşıyla karısını aldattığı, Kıskanmak dizisinde oynadığı Hafsanur Sancak Tutan'la daha evvel de bu sinema filminde en son dijital mecrada Netflix'te yaptığı filmde yine başrol arkadaşıyla, kadın arkadaşıyla bir kaçamak yaşadığı iddia ediliyordu ve karısı da bu söylentiler üzerine eee, ayrılma fikrini açıklamıştı iddialara göre, kocasına. Fakat araya dostlar giriyor. Tekrar oturup konuşuyorlar, ve Selahattin Paşalı ikna ediyor karısını iddialara göre. Bunların hepsi iddia ve barışıyorlar. Son paylaşımında da Lara Paşalı, eee, elinde alyans olduğu gözüküyor. Alyansı çıkarmıştı arkadaşlar. Tekrar evlilik yüzüğünü taktığı gözüküyor. Eylül Lize Kandemir ve Hafsanur Sancak Tutan'la yakınlaştığı iddia edilmişti Selahattin Paşalı'nın. Çok şükür ben demiştim ki o günlerde inşallah barışırlar. Lütfen bu konuyu olumsuz olarak düşünmeyelim. Üzerine olumsuz bir şekilde gitmeyelim. En azından beni dinleyen, beni izleyen seyircilerim yorumlarda onların barışması için bekleyelim, çaba gösterelim demiştim. Çünkü yuva yıkmak o kadar kolay ki ama bir evliliği kurtarmak büyük sevap, biliyor musunuz? İnsanlar hatasını anladıktan sonra, özür diledikten sonra bir şans daha hak ederler bence ya. Ben o konularda katı olamam yani, katı düşünmek istemiyorum. Genç olsam belki çok katı düşünürüm. Aman erkek mi yok, aman kadın mı yok, hata yaptıysa cezasını çeksin filan falan ama iş öyle değil arkadaşlar. Hiç öyle değil. Zor bulunuyor. Bazı, kaçan, biten ilişkiler tekrar, orada tutturduğun, yakınlığı, orada birbirine, gösterdiğin saygıyı, ilgiyi, sevgiyi başka bir ilişkide yakalayamayabiliyorsun. Geçmişe gidiyor devamlı aklın, kafan, ve "Keşke yapmasaydım, keşke kaybetmeseydim." diye pişmanlıklar başlıyor. Bir kere daha denemekte fayda var. İnşallah tamamen kurtarırlar ilişkilerini diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hemen bir bakayım. "Sizi söylemezsem olmazda görmek istiyoruz." diyor Fadile. Caner geldi. Moderatörüm Caner. "Seninle aynı fikirdeyim Mizgin." diyor. Esma bana selam verdi. Dostlar burada mıyız? Hepimiz burada mıyız arkadaşlar? Hepimiz burada mıyız? Caner burada. Dün canlı yayın yoktu galiba diyor. Esma, evet dün dinlendim Esma. Ben mi kaçırdım? İyi yayınlar Bilal Bey. Hayır hayır sen kaçırmadın. Ben yapmadım dün. Servin içi sağlam. Biz de yüzümüzü gerdirelim diyen Caner. Servin nasılsın diyor. Teşekkür ederim Servin. Sen nasılsın? Caner biz de yüzümüzü gerdirelim diyor. Caner senin ihtiyacın yok. İhtiyacımız yok bizim canım. İhtiyacı olduğunu düşünen gerdirsin Caner. Evet, şimdi dünyaca ünlü dizi Türkiye'ye uyarlanacaktı. Ancak bu dizi biraz şiddet temalıydı ve son zamanlarda şiddete karşı bir tavır var ya, okullarda maalesef yaşanan o acı olaylardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da uyarısıyla bu dizilerdeki şiddetle ilgili, uyarısıyla şimdi bu dizi dünyaca ünlü bu dizinin Türkiye uyarlaması
çekilmekten vazgeçildi. Patronuna aşık olup onun yönlendirmesiyle işlediği mali suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezası alan, eee, Macarena Ferrio'nun Cruz del Sur hapishanesindeki hayatta kalma mücadelesini ve dönüşümünü anlatan Vis a Vis isimli İspanyol dizisi. Bu Türkiye'ye uyarlanacaktı. Bu açıklanmıştı Türkiye'ye uyarlanacağı ancak son alınan ekranda şiddet görüntülerinin kısıtlanmasına dair karar doğrultusunda bu dizi şu anda yapımından vazgeçildi. Her şey hazırdı. Ünlü senarist Sema Ergenekon, Türkiye uyarlaması için hazırlıklara başlamıştı, ve, eee, hatta yönetmen de belliydi. Sema Ergenekon Yargı'yı yazan, biliyorsunuz Yargı dizisinin senaristi ve oradaki başarısını burada, tekrarlayacağından, insanlar emindi. Dizi sektöründe konuşuluyordu bu. Neslihan Yeşilyurt, o da ünlü, çok ünlü bir yönetmen biliyorsunuz, yönetecekti ve bunun için ATV ile görüşülüyordu yayın kanalı olarak. Ancak okul saldırılarının ardından, dizi sektöründe alınan karar doğrultusunda, eee, ekranda şiddet gösterilerinin azaltılması istenince bu dizi de rafa kalktı. İyi ki kalkmış. Ya, şiddet içeren dizileri göstermeyin kardeşim. İster İspanyol uyarlaması olsun, ister Türk icadı olsun. Böyle bir şey yapmayın artık. Bırakın şu şiddetten medet ummayı. Bırakın lütfen. Bırakın. Bakın Çağatay Ulusoy bile nasıl, eee, nasıl Bir saniye arkadaşlar. Çağatay Ulusoy bile, eee, dizi sektöründe dizi sektöründe şiddetten artık geriye dönüş başlayınca, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisinde bir sahne gündem oldu arkadaşlar. Kötü adam olarak Eşref'in ekibine katılmak isteyen gençlere seslenen Çağatay Ulusoy, hayat öyle bilgisayar ekranlarında, bilgisayar oyunlarında gördüğünüz gibi akmıyor. Elinizdeki o silahları bırakıp kalem tutacaksınız. Sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yani dizinin içinde bu cümleyi kuruyor gençlere yönelik. Hayat öyle bilgisayar oyunlarında gördüğünüz gibi akmıyor. Elinizdeki o silahları bırakıp kalem tutacaksınız diye Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı, karakter, Eşref karakteri dizinin içinde böyle sesleniyor. Yani gençlere diyor ki silah bırakın, silah tutmayın. Silahlardan filan vazgeçin, aman özenmeyin, kalem tutun diyor. Keşke başından beri böyle mesaj verseydiniz. Keşke dizinin içinde başrol karakterler olarak insanlara sıkmasaydınız, öldürmeseydiniz, dövüşmeseydiniz. Keşke hiç şiddet göstermeseydiniz diyoruz. Charlize Charlize Theron, çok sevilen Hollywood starı ne demiş? Bir daha güzel kadın ya, güzel kadın. Bir daha asla biriyle aynı evde yaşayamam. Sevgilim olacak kişi sokağın aşağısındaki evi satın alsın. Bir daha asla aynı kişiyle, aynı evde bir daha asla biriyle aynı evde yaşayamam diyor. Ağzı yandı herhâlde. Sevgilim olacak kişi sokağın aşağısındaki evi yok ya, adam, sevgilin ev alacak ha, seninle aşk yaşamak için ev satın alacak. Bunların oturduğu yer de Beverly Hills, Los Angeles'ın en pahalı mahallesi. Yani, bir evin değeri, bizim parayla yüz milyonlarla ölçülür onların oturduğu semtte. Ev dedikleri konak yani. O villa filan da değil, bayağı bildiğin konak. Beverly Hills'te gezdim ben, biliyorum oraları. Oralarda çekim de yaptım. Yani sevgilim olacak kişi sokağın aşağısındaki evi satın alsın. Sokak dediği de bayağı caddeler yani. İncin top oynar. Yüksek güvenlikli, çok yüksek duvarlı konakların ardında ve korumalı ve, işte, silahlı filan korumalar, özel güvenlikler var, evlerinin güvenlik kulübelerinin içinde. Dolayısıyla
Zenginlerin hayatı bir başka oluyor ama o şey güzel yani. Kimseyle ne kadar severse gençlikte oluyor. Şimdi bu kız 50'li yaşlarda filan tabii. Gençlikte oluyor. Yani 20'li yaşlarda, 30'lu yaşların başında filan evini paylaşabiliyorsun. Bir daha başkasına aşık olamayacağını düşünüyorsun. Buldum, hayatımın insanını buldum. Her şeyi paylaşırım ben onunla. Her şeyimi veririm ona, ne isterse filan falan. Sonra, kavga, dövüş, aldatma filan olunca zaten büyük kavga olur. Ayrılık, defolsun gitsin moduna geçilir ve bir daha hiç kimse hayatıma giremez. Hadi girdi diyelim, evime giremez. Evimi paylaşmam, yatağımı paylaşmam. Herkes kendi yoluna. Her şeyi batmaya başlar insanın sana. Sevgilin de olsa her şeyi batmaya başlar. Dolayısıyla Charles Strom da, o moda girmiş. O moda girmiş. Mesela ben diyor, orada bir mafya filmi o da diyor. Peki Caner Bey sen artistlerden anlamadım. Müzgün izleme ben izlemem. Bence de kalksın diyor. Abi dizisinin reytingleri çok iyi gelmiş. Aslında ben hiç film izleyemiyorum diyor. Nergis. Caner evet. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar şuna bir bakayım. Şu notuma da bir bakayım. Evet. Evet. Tuğba Ünsal ne diyor? He, oyuncu Tuğba Ünsal. Tuğba'yı ben severim. İyi kızdır. Keşke birileri bana söyleseydi diyor. Neyi söyleyecekmiş? Ee, iç dünyasında verdiği bir savaşı ilk kez anlatıyor. Tuğba Ünsal, oyuncu Tuğba Ünsal. Hani o Vizon Tele Tuğba isimli filmin Tuğba Ünsal'ı. Ee, Yıllar sonra gelen samimi itiraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Keşke birileri bana söyleseydi diyen ünlü oyuncunun kariyerine dair duyduğu o büyük pişmanlığı bakın neymiş, bakalım neymiş. İlk kez bu kadar. Sektörde uzun yıllardır varlık gösteren başarılı oyuncu kendisine yöneltilen kariyerinizde keşke daha önce bilseydim dediğiniz bir şey var mı sorusuna şöyle cevap veriyor. Keşke hayır demenin kariyeri büyüttüğünü birileri bana söyleseydi. Hayır deme gücün senin kariyerini yükselten, değerli yapan bir şey. Ben de gelecek korkusu çok vardı. Bilseydim bu kadar çok makina gibi üretmeye girmezdim. İstemediğim projelerde olup ruhumu satmayarak. Ama yalan değil yaptım. Hayırı sonradan öğrendim. Evet ama diyemezsin ya. Diyemezsin. Yani tuzunun çok kuru olması lazım. Çok para sahibi, çok her şeyinin dört dörtlük olması lazım. Yani hayat yolunda yürürken herkesin durumu iyi olmayabilir. İnsanların geçinmeye ihtiyacı var. Ne kadar çok iş yaparlarsa o kadar çok o kadar çok para kazanmanın imkanları oluyor insanların. Bu arada telefon çalıyor. Sesim gelmeyebilir. Telefon çalıyor, sesim gelmeyebilir. Şu anda sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Telefon çaldı, sesim kesilmiş olabilir. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesimi duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz beni? Onur Akay iyileşiyor. Tamam. Onur Akay iyileşiyor. Daha dün zannedersem doğum günü ya dün ya evvelsi gün, önceki gün. Tam şimdi hatırlayamıyorum. Doğum günü için konuştuk. Doğum gününü kutladım. Onur Akay'ın. İyiydi, çok iyiydi. Morali çok iyiydi. Sesi çok iyi geliyordu. E, Yaraları iyileşiyor. Tabii ama biraz daha dinlenmesi lazım. Biraz daha dinlenmesi lazım. Evet, yani Tuğba Ünsal gelecek korkum olduğu için her gelen rol teklifini kabul ettim, dedi ve
ama çok güzel para biriktirdi arkadaşlar. Böyle dediğine bakmayın. Berlin'de ev aldı mesela. Yurt dışında zannedersem Cannes'da da Güney Fransa'da da ev aldı. Türkiye'de de iyi yatırımları var. Nişantaşı'nda kirada bir evi var. Bodrum'da bir evi var bildiğim kadarıyla. Hep birikim yaptı yani. Eli çok sıkıdır, iyi para biriktirir. Tuğba Ünsal. Öyle olmak lazım. Akarken doldurmak lazım. Çünkü giderek aldığı teklifler azalır e, oyuncuların biliyorsunuz. Özellikle bizde başrolleri genç oyunculara verirler genellikle. Genç ve güzel kadınlara verirler. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani orta yaştaki kadınlar artık başrol değil, yan rolleri alırlarsa iş yapıyoruz diye sevinmeliler. O kadar çok var ki değerli oyuncu orta yaşta. Hele tiyatro dünyasından gelenler çok var. Eee, Dolayısıyla gençliğinizde hangi işi yapıyorsanız yapın, para kazanma imkanınız varsa kazanın. Bence de yani iş seçmemek lazım. Bugün teklif gelebilir, gelir yarın gelmeyebilir. Yarın bir pandemi gibi bir şey oldu. Allah korusun ne olacak? 2 sene, 3 sene evde oturursun. Oturmadı mı insanlar? Ne insanlar işlerini kaybetti. Bu çocuklar birbirinizle kavga etmeyin. Mesajları okuyun, mesajlara e, değer verin, değerini verin. Eğer mesajı engellemeniz gerekiyorsa, kaldırmanız gerekiyorsa kaldırın. Mesajları okuyun. Bakın kadın orada bana neler yazıyor. Moderatörlerim sizlere söylüyorum. Yani birbirinizle kavga etmeyin. Birbirinizle tartışmayın. Peki dostlar, gereksiz mesajlara izin vermeyin. Yani bizim yaptığımız işle ilgili, konuştuğumuz konularla ilgili olanlar bizi izlesinler. Antilerin buraya gelip de kafaları karıştırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Yani oradan gidiyor adam başka bir şey muhabbet açıyor. Niye? İzleyicilerin dikkatini dağıtmak için. Peki dostlar. Evet. Beğen yaparak izlerseniz, eğer beğeniyorsanız yayını, beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Hype yaparsanız da beğen yaptıktan sonra daha da makbule geçer. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu elbette ki ekranların şu anda en başarılı oyunculuğu değerli dostlar. Fakat ilginç bir şekilde Mert Ramazan Demir'in son bölümü reytingde biraz azaldı. Yine biraz azaldı. 3 civarında reyting geliyor. Bu işte bir iş var. Yani burada bir başka bir şey var arkadaşlar. E, Son derece sevilen bir oyuncu, son derece değerli bir oyuncu ve dijital platformda yazın oynadığı o filmin, yayınlanan filmin dünya çapında nasıl ilgi çektiğini dönün hatırlayın. Aynı Mert Ramazan Demir, herkes ulusal kanalda dizide görmek istiyoruz diye aylarca yazdı, yorum yazdı, konuştu. Yerli, yabancı bütün hayranlar ve ulusal kanalda bir diziye başladı. Fakat şaşırtıcı bir şekilde reytingde istenilen reytingi alamıyor dizi. Bu işte başka bir iş olma ihtimali var. Nedir yani onu bu işi bilenler açıklasın. Yapımcıya sormak lazım aslında. Yapımcının açıklaması lazım ya da yönetmenin açıklaması lazım. Mert Ramazan Demir bu kadar sevilirken, bu kadar beklenirken, istenirken, arzu edilirken nerede bir hata var? Neden bu reyting
Mesela 6'larda değil, 7'lerde değil. Tamam, Abi dizisinin de mesela son bölümde reytingleri azaldı. 4'lere düştü zannedersem. 4'lere düştü zannedersem. Nedir, sorun nedir? Pardon, yine telefon geldi arkadaşlar. Yine telefon geldi. Açacağım bu telefonu biraz sonra. Yine telefon geldi. Eee, Telefon çaldı. Yani nedir bu reytingdeki sıkıntı? Delikanlı dizisinde yapımcının bu konuda bir açıklama yapması gerekir seyircilere. Neden olmuyor? İnsanlar Allah korusun ya, Allah korusun. Bu dizi bir puan daha aşağı düşerse reytingi Delikanlı dizisi yayından mı kaldırılacak? Öyle şey olur mu ya? Yani evet arkadaşlar, şimdi bu Abi dizisinin son bölümünü izlediniz mi bilmiyorum ama Afra Saraçoğlu'nun büyük oyunculuğu herkesi çok memnun etti. Doğan ve Çağla sahnesi, o el ele tutuşup da tartıştıkları o sahne, Kenan İmirzalıoğlu, Doğan bankta otururken Afra Saraçoğlu, Çağla onun başına geliyor ve orada tartışıyorlar. Babasını affettiği için Doğan, e, Afra ona ağır sitem ediyor ve yumruklarını sıkıyor. Vur diyor, vur Çağla, vur diyor. Vursam diyor bir daha geri gelmez diyor. Yani ilişkimiz bir daha gelmez. Kopar, tamamen kopar diyor Çağla. Kopsun diyor. Koparsa kopsun anlamında. Sen nasıl istersen öyle olsun demeye getiriyor Doğan. Çok yüksek bir sahneydi. İki oyuncunun da iyi oynadığı, özellikle Afra Saraçoğlu yükselen taraftı. Çağla karakteri ve çok güzel, e, seven bir kadının ve ayrılacağı için acıyla yanan, kavrulan ancak e, kandırıldığını düşünen, yani babasına geri dönmesiyle, babasını affetmesiyle Doğan'ın kendisini kandırdığını düşündüğü, Doğan'dan bir daha artık karşılaşmayalım seninle diye ilişkisini kopardığı sahne. Aralarında bir bağ var, duygusal bir bağ var. Gösteriyorlar, göstermiyorlar. Ancak duygusal yoğun bir bağ var. Ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakterin duygusunu oyunculuğuyla yoğun bir şekilde geçirmesi hakikaten çok akılda kalıcı bir sahneydi. İnsan ekranda Afra'yı izlerken karakter ne hissediyorsa adeta onu hissediyor. Afra Saraçoğlu bu kadar başarılı oynuyor sahneyi ve altta da Sezen Aksu'nun o Kiraz Zamanı isimli yeni şarkılarından benim en çok sevdiğim o çalmaya başladı. O geçti. O hüzünlü sahnede arkadaşlar, o ayrılık sahnesinde müthişti ve Doğan sahnenin sonunda ağladı. Kenan İmirzalıoğlu Doğan. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum dostlar. Şöyle buraya aldığım notlarıma bakıyorum. Yumruklarını sıkıyor ve vuracak neredeyse. Çağla Doğan'a, vur Çağla diyor, vur diyor. Nasıl ya, nasıl ya diyor, nasıl vur Çağla diyor, konuşsana diyor. Kopması gerekiyor Çağla, yoksa gerisi felaket. Senin için iyi olan bu. Kopması gerekiyor. Yani ilişkilerin kopması gerektiğini söylüyor Kenan İmirzalıoğlu. Yoksa gerisi felaket. Senin için iyi olan bu diyor. Sus lütfen, sus diyor Afra. Çok güzel yazmış senarist. Evet, artık seni hayatımda istemiyorum diyor Çağla. Git hayatımdan, çıkma karşıma bir daha. Tamam Çağla diyor. Ve sonrasında Çağla yürüyor gidiyor. Doğan karakteri de ağlıyor. İşte aşk sahnesi böyle yazılır. İşte sevda sahnesi böyle oynanır. İşte kızan, nefrete dönüşen, aşkı nefrete dönüşen kadın sahnesi böyle oynanır. Helal olsun sana Afra Saraçoğlu diyorum arkadaşlar. Peki dostlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen yaparsanız, beğen yaparak izlerseniz mutlu edersiniz. Abone olmadan takip eden dostlar da abone olurlarsa bize güç katarlar.
Peki arkadaşlar. Hadi bugün de bu kadar olsun. Görüşmek üzere olur mu? Yarın görüşelim yine. Peki, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.